Merhaba arkadaşlar, Hisselomçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda pazar günü yapmış olduğumuz kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseler videomuzun güncel değerlendirmesini yapacağız. Listemizde eklemiş olduğumuz hisseleri güncel olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Öncelikli olarak endeksimizin analizini yapacağız. Arkasından listemizdeki mevcut hisselerin son durumlarını değerlendireceğiz. Evet, endeksimizin analiziyle başladığımızda 10.121 seviyesi arkadaşlar, defalarca söylediğim seviye. Bu seviyeden sürekli dirençle karşılaşıp yönümüzü maalesef ki aşağı çeviriyoruz. Geçtiğimiz hafta Perşembe Cuma günleri de buradan dirençle karşılaştık. Pazartesi günü düşüşle açtık. Dün tekrar yönünü yukarı çevirdi. Bugün üzerine aşmaya çalıştık fakat yeniden bu seviyenin altında kapattı. 10.121 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan, yani yukarı yönlü iki defa arka arkaya yeşil bir mum yükseliş bulu gelmeden yeni alımlar için uygun bulmuyorum arkadaşlar. Tekrardan aşağı doğru bir yönelim gerçekleşebilir. İlk destek seviyemiz böyle baktığımızda 10.040 seviyesi diyebiliriz arkadaşlar. 4 saatlik kalkma hareketli ortalamamız. Burada gördüğünüz mavi eğri. Kırmızı eğrimiz de hemen hemen aynı seviyede, o da 2 saatlik Kaufman hareketli ortalama. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 9895 seviyesine doğru geri çekilme meydana gelebilir. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa tekrardan baktığımızda 9618 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Eğer ki 10121 seviyesini yukarı yönlü kırabilirsek önümüzdeki dönemde 10822 seviyesi hedef seviyemiz olacak. Onun öncesinde Nadar Evası'nın indikatörümüzün 10.426 seviyelerinde üst seviyesi var arkadaşlar. Buralardan da bir öncelikli olarak dirençle karşılaşabilir. Aynı zamanda VIX Fix indikatörümüzde gri mumların boylarının tekrar çok kısaldığını görüyoruz. Buradan tekrar bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi 10.121 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan yeni giriş için uygun bulmuyoruz. Şimdi mevcut listemizde olan hisselerin son durumlarını inceleyelim. Garanti Bankası ile başlayalım. Evet, Garanti Bankası'nda alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze geldiğimizde %12.80'lik bir karlılık içerisindeyiz. Şu anda 4 saatlik ve günlük Kaufman hareketli ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Şöyle baktığımızda önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 151.3 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyeye doğru yükselişin devamını bekleyebiliriz. Stop seviyesi olarak 130.8 seviyesi belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar günlük Kaufman hareketli ortalamasını takip edebilirler. O da şu anda 128.2 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa Ichimoku bulutunun bir seviyesi var şurada 123.9 seviyesinde. Bunun da aşağı yönlü kırılmasıyla 114.4 seviyelerine doğru düşüşlerde görülebilir. Hap Gıda hissesine baktığımızda burada da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze %5.84'lük karlılık içerisindeyiz. Bir problem yok. Şu anda yükseliş trendi devam ediyor. Şöyle baktığımızda yükseliş regresyon kanalı içerisinde hareketine devam ettiğini görüyoruz. Takip etmemiz gereken seviye 159.6 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar günlük Kaufman hareketli ortalamasını takip edebilirler. O da 155.6 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 147.2 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Kanalın içerisinde hareketinde devam ediyor dedik. Önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 169 seviyesi. Bakın daha önce burayı denedi. Dirençle karşılaştı. Bir gevşeme yaşadık. Tekrar 169 seviyesini deneyebileceğimizi düşünüyorum. Bu sefer 169 seviyesini kırarsa 179.5 seviyesi hedef seviyemiz olacak arkadaşlar. Halk Bankası hissesine geçtiğimizde burada da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüzdeki seviyeye baktığımızda %18.16'lık bir karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. 19.86 seviyesini hedef seviyesi olarak vermiştik. Bugün baktığımızda 19.83 seviyesine neredeyse belirlemiş olduğumuz direnç seviyesine kadar geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şu an için herhangi bir problem yok. Yükseliş trendinde hareketine devam ediyor. Stop seviyesi olarak burada 18.61 seviyesi belirlenebilir. Bu Fibonacci desteği aşağı yönlü kırılırsa stop olunabilir arkadaşlar. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar varsa günlük Kaufman hareketli ortalamasını takip edebilir. O da 17.93 seviyesinde. Bu seviye kırılırsa artık yükseliş trendi sona ermiş demektir. Eğer ki 19.86
seviyesi yukarı yönlü geçilebilirse önümüzdeki dönem için böyle baktığımızda 23.42 seviyesi ya da 23.36 seviyesi, bu seviyeler hedef seviyesi olarak belirlenebilir arkadaşlar. Şöyle biraz yukarı kaldıralım. Evet, 23.32 seviyesi. Evet, Migros hissesine geçtiğimizde burada da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze %8.41'lik güzel bir karlılık içerisindeyiz. Bir problem yok. 585 seviyesini hedef seviyesi olarak vermiştik. Bugün 583.5 seviyesini gördük arkadaşlar. Neredeyse 585 seviyesine geldiğimizi görüyoruz. 585 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirsek önümüzdeki dönem için hedef fiyat çalışmaları yapacağız. Burada stop seviyesi olarak günlük Kaufman hareketli ortalaması belirlenebilir. 541.1 seviyesinde arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Veyahut da hemen altında 531 seviyesi var. Bu seviyede takip edilebilir. 531 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 512.5 seviyesine doğru düşüşler beklenebilir. Yapı Kredi hissesine geçtiğimizde burada da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze %4.11 karlılık içerisinde olduğumuzu görüyoruz. 33.16 seviyesinde hedefimiz vardı. Bu seviyeye geçtiğimiz hafta işte 23 Ocak'ta ulaştık. Fakat buradan dirençle karşılaşıp tekrar bu seviyenin altına düştük. Şu anda 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Daha doğrusu çok hafif altındayız. 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamamız 32.43 seviyesinde. 32.40 seviyesinde bir kapanış geldi. Yarın ilk 4 saatlik bir periyodu takip etmek lazım. Eğer yükselişte devam ediyorsa bir problem yok. Ya da düşüşte devam ediyorsa bu sefer de günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 30.94 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Daha az riske girmek istiyorum diyen arkadaşlar yarın ilk 4 saati takip edebilir. Düşüş geliyorsa orada da stop olunabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 33.10 seviyeleri, buradaki direncimizi yukarı yönlü geçebilirsek önümüzdeki dönemde baktığımızda 36 seviyesi hedef seviyemiz olacak. Birlikte takip edeceğiz. Evet, bir diğer hissemiz Sahol. Sahol hissesinde alım yapılabilir dediğimiz seviyelerdeyiz. Hemen hemen %0.29'luk karlılık içerisindeyiz. Günlük 4 saatlik ve 2 saatlik Kaufman hareketli ortalamalarının üzerindeyiz. Önümüzdeki dönemde ben ilk etapta 104.6 seviyesine doğru bir hareket bekliyorum. Eğer ki 104.6 seviyesini yukarı yönlü kırabilirsek 111.2 seviyesi hedef seviyemiz olacak. Şu anda stop seviyesi olarak 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması 101.7 seviyesi belirlenebilir. Veyahut da daha fazla riske girmek istiyorum diyenler 99.75 Fibonacci desteğini de stop seviyesi olarak belirleyebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa günlük Kaufman hareketli ortalamamız 96.83 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Ancak bu seviye aşağı yönlü kırıldıktan sonra yükseliş trendi sona erdi diyebiliriz arkadaşlar. Aselsan hissesine geçtiğimizde burada da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %20'lik güzel bir karlılık içerisindeyiz. Şu anda hem günlük hem 4 saatlik hem de 2 saatlik Kaufman hareketli ortalamamızın üzerinde olduğunu görüyoruz. Herhangi bir problem yok. Yükseliş trendi devam ediyor. Hedef seviyesi olarak da 94.10 seviyesini vermiştik. Bu seviyeye doğru hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Tabi aralarda düşüşlerde olabilir. Takip etmemiz gereken seviye 83.89 günlük Kaufman hareketli ortalaması. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 76.60 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz arkadaşlar. Evet, Oyak Çimento hissesinde de alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %4.27'lik karlılık içerisindeyiz. Yükseliş regresyon kanalımızın altında bir kapanış görüyoruz arkadaşlar bugün. Dün katıl üyelerimize özel topluluk sekmesinde bu hissede stop olduğumu yazmıştım. Şu oluşan 4 farklı uyumsuzluk sebebiyle bugün de düşüşlerin devamı geldi. Şu an elinde tutan arkadaşlar takip etmesi gereken seviye 24.92 seviyesi. Düzeltiyorum, 24.76 seviyesi. Bu seviye aşağı yönde kırılmadığı sürece yönünü tekrar yukarı çevirebilir. Bakalım, birlikte takip edeceğiz. Eğer ki bu kırılım gerçekleşirse 22.66 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. 24.72 seviyesinden desteğini bulursa tekrardan 25.83 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Evet, bir diğer hissemiz Akfen Yenilebilir Enerji. Pazar günkü videomda pazartesi günde düşüş görüyorsak stop olmak gerekir dedik. Nitekim bu düşüş geldi. Regresyon trendi bozuldu ve Akfen hissesinde stop olduk arkadaşlar pazartesi günü.
Bu yüzden listemizden çıkartıyoruz. Şu anda düşüşler 16.82 seviyesine doğru devam edebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet, bir diğer hissemiz Astor. Evet, Astor hissesinde de biliyorsunuz Astor hissesini hem uzun vadeli hem de kısa vadeli stratejimizde son videolarda bahsetmiştim. Uzun vadeli alımımızı böyle 7 Ekim 2024 haftasında yapmıştık ve %91'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gerçi son birkaç gün düşüş geldi. Bu karlılık biraz azaldı. Bunu güncellememişim. Bunu kaldıralım, kafamız karışmasın. Evet, kısa vadeli stratejide ise alım yapılabilir dediğimiz seviyeden şu anki seviyeye %1.63'lük karlılık içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Bugün itibariyle 2 saatlik Kapan hareketli ortalamasının altında kapanış geldi. Ben stop olduğumu yine katıl üyelerimize özel topluluk sekmesinden paylaştım arkadaşlar. Tabii ben stop oldum diye düşüş gelecek diye bir kaide yok. Tekrar buradan desteğini bulup 133 hedefimize doğru hareketine devam da edebilir. Burada takip etmemiz gereken seviye 122.9 günlük Kapan hareketli ortalaması olabilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa yükseliş trendi de sona erer arkadaşlar. Bu yüzden takip etmemiz gereken seviye 122.9 seviyesi. Kırılım gerçekleşirse 118.8 seviyelerine doğru ilk etapta düşüşler görebiliriz. 118.8 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa 108.5 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Evet, bir diğer hissemiz Kozal. Evet, Kozal hissesinde de 24.18 direncinden bahsetmiştim arkadaşlar. Son pazar günü yaptığımız videoda bu direncin üzerinde kapanış yapmıştı Cuma günü. Fakat bu sefer takip seviyesi olarak 24.18 seviyesinin belirlenmesi gerektiğini söylemiştim. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmak gerekir dedik ve baktığımızda 27 Ocak'ta bu seviye aşağı yönlü kırıldı ve burada stop olduk arkadaşlar. 17 Ocak tarihinde pozisyona girmiştik ve 27 Ocak'ta stop olduk. %2.41'lik bir karlılık elde etmiş olduk arkadaşlar. Henüz satış yapmamış olan arkadaşlar şu anda destek seviyesinde olduğumu söyleyebilirim. 22.88 seviyesi bu seviyenin bir miktar altında kapanış yaptı. Buralardan tekrar destek bulup yönünü yukarı çevirebilir. Aynı zamanda şöyle baktığımızda 22.52 seviyesinde Ichimoku bulutu var. Buralardan da destek bulabilir. Evet, Kozal listesinde stop olduğumuz için ben listemizden çıkartıyorum. TSKB hissesine baktığımızda evet, burada da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüzde %1.79'luk karlılık içerisindeyiz. 13.71 seviyesindeki direnç seviyesinden tekrar dirençle karşılaştığımızı görüyoruz. 4 saatlik Kapan hareketli ortalamamız mavi eğrimiz. Buradan bu hafta içerisinde desteğini aldı. Şu anda 2 saatlik Kapan hareketli ortalamasının da üzerinde. Günlük Kapan hareketli ortalamasının da üzerinde. Top seviyesi olarak 4 saatlik Kapan hareketli ortalaması belirlenebilir. 13.46 seviyesinde şu anda. Bu seviye aşağı yönde kırılırsa stop olmakta fayda var. Veyahut da daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar 13.15 seviyesindeki Fibonacci desteğinin aşağı yönde kırılmasını bekleyebilirler. Böyle bir durumda 13 seviyesinde günlük Kapan hareketli ortalamamız var. Bu seviyede aşağı yönde kırılırsa 12.65 seviyelerine düşüşler yaşanabilir. Eğer ki 13.71 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirsek 14.66 seviyesi bir sonraki hedef seviyemiz olacak. Fakat burada baktığımızda Williams VIX Fix indikatöründe gücün kaybolduğunu, gri mumların kahverengi çizginin altında oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok riske girilmemesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ace Eczacıbaşı hissesine geçtiğimizde bu hisseyi pazar günkü videomda söylemiştim. 47.74 seviyesi direnç seviyemizdi. Bu seviyeyi yukarı yönlü kırabilirsek ancak o zaman yeni alım yapılabilir demiştik. Fakat bu kırılım gerçekleşmedi. Buradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirdi. Dolayısıyla zaten bu hisseyi hiç almamış olduk arkadaşlar. Şu anda baktığımızda 43.80 seviyesine doğru düşüşler bekleyebiliriz. Ve listemizden çıkartıyorum. Son olarak EKGO hissesini kontrol ettiğimizde bunu da yine pazar günkü videomda söylemiştim. Alım yapılabilir dediğimiz seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %2.88'lik bir karlılık içerisinde. Baktığımızda bugünkü kapanış itibariyle 4 farklı indikatörde uyumsuzluk oluşmuş. Dikkat etmek lazım. Bu seviye takip seviyesi olarak belirlenebilir. 14.91 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Günlük Kapan hareketli ortalamamız 13.85 seviyesinde. Aynı seviyede Fibonacci desteği var. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadan yükseliş trendi sona ermez. Bakalım birlikte takip edeceğiz. Evet, videomuzu burada tamamlıyoruz. Bu tip videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.